Merhabalar, ben Doktor Hamit Aydın. Bugün size saç ekimi operasyonu esnasında ilk aşama olan muayeneyi müteakiben çizilen ön saç çizgisinden biraz bahsetmek istiyorum. Değişik videolarda bu konulardan bahsettim ancak bugün örneğin çizmiş olduğum bir ön saç çizgisiyle ilgili iyi bir tecrübe olması açısından özellikle aktarmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, ön saç çizgisinin çizilmesi keyfe keder, estetikle ilgili bir şey olduğu kadar daha fazla hastaların yüz ölçüleriyle ilişkilidir. Hastanın erkek olup olmaması, bir kadının ön saç çizgisiyle erkeğin ön saç çizgisi arasında çok büyük bir fark var. Yaşı, dediğim gibi cinsiyeti, yüz ölçüleri, apex glabella hattı, iki kaş arası burun kökü mesafesi, burun kökü çene mesafesi gibi o hattan çizilen yatay çizgiler, onların gözün orta hattından geçtiği varsayılan çizgiyle kurmuş olduğu açılar gibi birçok karmaşık bilgi, data bir araya gelir ve bir ön saç çizgisi oluşturur. Dolayısıyla doktorlar, işini bilen bir doktor bu ön saç çizgisini belirlerken bu parametrelerin tamamını hesaba katarak, ama işin içerisine tabii ki hastanın beklentisini, bir miktar kendi zevkini de katarak hastaya nasıl yakışacağını ve bu saç çizgisinin özellikle uzun yıllar kullanılacağını hesaba katarak bir ön saç çizgisi çizer. Bazı hastalarda şuna tanık oluyorum. Bugün de gördüm böyle bir hasta. Başka bir yerde bir saç ekimi operasyonu oluyor. Apex glabella hattı içerisinde ön saç çizgisi o kadar aşağı çekilmiş ki artık ona yeni bir dalga vermek ve onu düzeltmek, o dümdüz olan aynı hattı yumuşatmak gibi bir şans yok. Bu bir. İkincisi, şuradaki yani orta nokta o kadar çok aşağı çekilmiş ki orada bir hareket kabiliyetiniz yok. Üçüncü ve bana göre en kötü olan hatalardan birisi, buradan geçtiği varsayılan hayali çizgi ile buradan yine saçın destek noktası dediğimiz destek noktası ile birleşme hattı arasındaki açının ortalama 30-45 derece arasında bir açı olması lazım. Bazen bu açıyı 25'lere falan indirdiğimiz falan oluyor. Çok özel durumlarda hastanın yüzüyle alakalı. Bazı özel durumlar, ölçümler söz konusu olduğunda bu açının bir miktar daha aşağı inmesi söz konusu olabilir ama 0 derece olan açı görüyorum. Yani buradan dümdüz bir çizgi çekilmiş yani neredeyse. Artık bir erkek, özellikle bunları erkek saçı için söylüyorum. Bir erkek saçı için olmaması gereken açısız bir saç hattı, bir temporal açıklık hiç yok. Yani şuradaki erkeğe özgü kavis hiç kalmamış. Yani 16-17 yaşındaki genç erişkin bir erkeğin saç çizgisi alıp 40 yaşında 45 yaşında bir erkek hastaya monte edilmiş gibi duruyor. Bu kesinlikle ve kesinlikle hatalı bir ön saç çizgisidir. Sadece hasta istiyor diye ön saç çizgisi kaşlarla birleştirilmek zorunda değildir. Yapılırsa da hatadır. Onun belli bir ölçüsü var ve bu ölçüyü oluştururken aşılmaması gereken bir çizgi var, bir sınır var. O sınırı aşmamak icap ediyor. O sınır zevk içinde aşılmaz. O sınır hasta istiyor diye de aşılmaz. O sınır doktorun zevki bunu istiyor diye de yapılmaz. Çünkü estetik kullanışlı bir şey, ömür boyu hastayı rahatsız etmeyecek ve keyifle kullanılacak bir şey olması durumunda hastaya keyif verebilir ve doğru bir işlemdir. Dolayısıyla hastaya psikolojik açıdan veya çevresindeki insanlara zarar verecek kullanışsız bir ön saç çizgisi sonrasında onarılması çok güç olan bir problemdir. İşin içerisine lazer epilasyon, iğneli epilasyonların girdiği, punchlar ile hatalı olan köklerin alındığı karmaşık bir tedavi ve düzeltme gerektirir, tedavisini gerektirir. Karmaşık bir konudur. Yani hattı aşağı, çok fazla aşağı, hatta aşağı inmiş açısız bir saç çizgisini yukarı almak inanılmaz derecede sıkıntılı bir süreçtir. Buna bulaşmamak için açıkçası evet, yani hastaların mümkün olduğunca aşağıda bir saç çizgisi çiziyor olmalarına veya istiyor olmalarına bir nebze hak verilebilir. Ama doktorun görevi orada devreye girip o sınırın aşılması durumunda hastayı uyarması ve hasta istiyor olsa bile estetik açıdan göze hoş görünmeyecek, 2 yıl sonra 3 yıl sonra hastayı rahatsız edecek bir ön saç çizgisinden hastayı uzak tutmaya çalışmasıdır. Doktorun görevlerinden birisidir. Lütfen buna çok çok dikkat edin. Saç çizgisi anlık moda ile, anlık istek ile, anlık talep ile yaşı hesaba katmadan çizilecek bir çizgi değildir. Ömür boyu kullanacağınız, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl kullanacağınız bir hattır. Lütfen buna çok dikkat edin ve kendinizi güvenilir ellere teslim edin. Çok geçmiş olsun.